Merhaba dostlarım. Selam isminin işaret ettiği o güzel mana hepimizin yaşamı olsun dilerim. Bütün hayatı boyunca sürekli olarak insan ve din konusunu tüm detayları ve derinliğiyle sorgulamış bir insan olarak bir kısım bulgularımı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Benim amacım ve görevim sadece sizlerle düşüncelerimi paylaşmak. Değerlendirme sizlere ait şüphesiz ki. Bir hoca veya din adamı değilim. Hele hiç tanımayanların söylediği, yakıştırdığı gibi şeyhlik veya mürşitlik iddiasında falan olmamı hayal bile edemiyorum. Çünkü bende öyle bir tarz yok. Sadece düşünürüm, sorgularım, araştırırım ve kendi yaşamıma ona göre bir yön veririm. Zaten bütün bu sorgulamaları, araştırmaları yapmamın sebebi de kendi merak ettiğim, çözmek istediğim konuları iyice anlamış olarak bu dünyadan ayrılmayı istemem. Şöyle bir düşünün doğduğunuz, büyüdüğünüz, yetiştiğiniz yerleri. Eğer siz bu bulunduğunuz ortamda doğup büyüyüp yetişmeseydiniz de Afrika'da diyelim ki Tanrıbuki kabilesinde doğup büyüyüp yetişmiş, bu yaşa gelmiş olsaydınız ya da Eskimoların arasında doğup büyüyüp bu yaşa gelmiş olsaydınız, bugünkü düşünceleriniz, bugünkü değer yargılarınız, bugünkü inançlarınız aynen şu andaki gibi olacak mıydı sizde? İnsanoğlu çevresinin kendisinde oluşturduğu, kabul ettirdiği ama doğruluğunu çoğu zaman araştırmadığı, sorgulamadığı fikirlerle yaşamına yön verir. Halbuki insan sorgulama, araştırma ve düşünme yetisine sahip bir insan olarak dünyada yer almıştır. Sizler kabul ettiğiniz veya reddettiğiniz pek çok konuyu çevrenizden sorgulamadan alıp kabullendiniz belki de. Halbuki onları eğer siz sorgulasaydınız ve bu sorgulamanızda bambaşka bilgilerle, bambaşka fikirlerle, düşüncelerle karşılaşsaydınız, acaba hala şimdiki gibi düşünüp inandıklarınızı kabul edecek miydiniz? İşte bu gerçekler doğrultusunda çoğumuz bulunduğumuz çevrenin bizi şartlandırdığı bir biçimde olaylara bakıyoruz. Dünya yepyeni gelişmeler içinde. Dünya insanları pek çok konuyu yeniden ele alarak sorgulamaya başladı. Bir konu hariç. Din. Din konusunda hiçbir yeni sorgulama ve araştırma yapmadan tıpkı 1400 sene öncekilerin, 1300 sene öncekilerin, 1000 sene öncekilerin, kısacası asırlar öncekilerin kabullerini aynen bugün sürdürüyoruz. Acaba Hz. Muhammed yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin bana göre. Bunun gerekçesini daha sonraki sohbetlerimde sizlere anlatmaya çalışacağım. O en muhteşem beyin anlattıklarını birebir almamızı, algılamamızı mı istiyordu? Yoksa bize ilettiği, naklettiği, bildirdiği bilgiler aslında o gün ancak o kadarıyla anlatılabilirdi de o kadarıyla
sembollerle, misallerle, mecazlarla anlatıldı ama bizim onlardan bambaşka şeyler anlamamızı istedi. Şimdi bakın size basit bir misal vereceğim. Şu devirde yaşayan bir insansınız. Televizyonu biliyorsunuz. İnterneti biliyorsunuz, interneti kullanıyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde olan olayı veya herhangi bir bilgiyi anında önünüzde seyredebiliyorsunuz. PC'nizin ekranında veya notebook'unuzda. Şimdi ben size diyorum ki, sizi aldığım Afrika'daki bilmem ne kabilesine veya bundan 300-400 sene evvelki bir Hintli topluluğa veya bir Avrupalı topluluğa ışınladım. Hadi onlara interneti veya televizyonu anlatın bakayım. Nasıl anlatacaksınız? Bir takım misallerle, benzetmelerle değil mi? Peki, bir düşünün ne kadar başarılı olacaksınız? Sizin verdiğiniz misaller, benzetmeler, mecazlar ne kadarıyla başarılı olacak? İnterneti ve televizyonu onlara anlatmaya ve onlar sizin anlatımınızdan anlayabilecekler mi acaba? İnternetin ne olduğunu, televizyonun ne olduğunu. Şimdi düşünün ki Hz. Muhammed 1400 küsur yıl önce Mekke'nin göbeğindeki bir kabilenin içinde dünyaya geldi. O kabilenin yaşamı öyle bir yaşam ki tapındıkları Kabe'de 360 tane put var. Çeşitli anlamları sembolize eden. Öyle inançları var ki kız çocuğunu diri diri kuma gömüyorlar. Yarın bizim kızımız başka bir erkeğin eline geçerse bizim aramız namusumuz gider diye. O toplumda kadınlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Alınıp satılan bir meta. Adam ölüyor, karısı çocuklarına miras kalıyor. Zaten karısı kavramı da nasıl bir kavramsa, yani bir adamın 5 tane, 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane falan parasına göre karısı var. Hani sizin paranız olduğu zaman birkaç tane araba aldığınız gibi onlar parası olunca birkaç tane karı alıyor. Karı alıyor dedim ya, hani 1400 sene evvel karı alıyorlardı. Şimdi karı almıyorlar değil mi? Ben duyuyorum. Hadi oğlum gidiyorsun artık sana bir karı alalım diyorlar. 1400 sene geçmiş. Hala kadını sanki alınacak bir meta gibi düşünüyorlar. Kadın eş olarak değerlendirilmiyor günümüzün toplumlarında. Aslında fazla şey değişmemiş gibi sanki. Neyse, bu ayrı bir konu. Kadın hakları konusunu ayrıca bir sohbetimde size anlatacağım. Burada anlatmak istediğim şey şu. Hz. Muhammed yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin, o devirde, o şartlar içinde hem tanrılara tapınmanın, tanrı kavramının yanlış olduğunu, dışarıda tapınılacak gökte bir tanrı olmadığını söylüyor. Hem de insanın ölüm sonrasında başına neler geleceğini, gelecekte insanın ne gibi olaylarla karşılaşacağını, hatta bırakın ölüm sonrasını, kendisinden yüzlerce yıl sonra oluşabilecek kıyamet alameti olarak bildirilen bir takım olayları söylüyor. Acaba bunu nasıl söyleyebiliyor? Bu da bizim gelecekteki sohbet konularımızdan bir tanesi. Ama bu arada bir başka konuya geleyim. Bugün Türkiye'de Ramazan başladı.
İnsanlar oruç tutuyor. Oruç tutuyor da orucu nasıl tutuyor orası biraz düşünülmeli bence. İnsanların önemli bir kısmı bu Ramazan'da oruç tutuyor ama günde en az birkaç öğünde et yiyor oruçluyken. Et mi yiyor? Evet. Nasıl? Gayet basit. Okuyun Kur'an'ı. Bir kardeşinin arkasından onun duyduğu zaman hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmayı Kur'an gıybet olarak ifade ediyor ve bir başkasının arkasından o duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeyi konuşmanın kişinin ölmüş kardeşinin çiğ etini yemesi olarak nitelendiriyor. Gıybet, çiğ et yemek gibi. Peki, oruçlu olan bir insanın çiğ et yemesi ne kadar doğru bir davranıştır? Bunu düşünür müyüz? Oruçluysak sadece ağzımıza giren nesneleri sınırlamak değil, düşüncelerimizi kontrol altına almak mı acaba dersiniz? Çiğ et yememek, yalan söylememek, gıybet yapmamak, hele hele insanlara iftiradan kesinlikle kaçınmak. Bu Ramazan'da birçok konular var. Tartışılır hep. Hz. Muhammed'in kullandığı saatten haberiniz vardır herhalde, değil mi? O zaman atom saati yoktu. Uydu ayarlı saatler de yoktu. Nasıl bir saat kullanıyordu dersiniz? Kuartz saat de yoktu. Bu Echostar denen hani güneşten veya herhangi bir ışık kaynağından alıp çalışan saatler de yoktu. O yoktu, bu yoktu, saat de yoktu ya. Değil mi? Peki o zaman efendim iftar 19'u 23 dakika 15 saniye geçedir gibi kavramlar ne ifade ediyor gerçekte? Bir düşünün. Bugün birçok yerde tartışmalar oluyor, birbirine giriyor insanlar. Efendim, müezzin çıkmış da ezanı 5 dakika okumuş, 10 dakika sonra okumuş. Yahu Resulullah devrinde saat mi vardı? Bakarlardı insanlar, uzaktan güneşin kırmızılığı kaybolduğu zaman hava alacakaranlığa döndü, kararmak üzere oruçlarını açarlardı. Ezanı okurlardı, açarlardı. Yani 5 dakika evvel olmuş, 5 dakika sonra olmuş. Bunlar tartışma konusu değil. Bunlar işin önemli noktası değil. Hele hele bir de sahur meselesi. Gecenin yarısında sahuru yasaklıyorlar. Halbuki o konudaki hadisleri inceleseniz diyorlar ki biz sabah kalktığımız zaman bakardık ortalık hafif aydınlanıyorsa tamam, ağzımızı yıkar, oruca niyetlenir, güne başlardık. Hatta bazısı diyor ki dışarıda hafif böyle aydınlık başlamıştı, hemen perdeyi ben kapattım, indirdim, karanlıktır diyerek bir iki lokma daha attım, ondan sonra devam ettim diyor. Böylesine esnek, böylesine geniş, böylesine hoşgörüşlü bir ortam bugün gelmiş. Aman güne kaymasın, bir şey olmasın. Allah kabul etmez. Kabul eder mi, etmez mi? Kim kabul ediyor, niye kabul ediyor? Nasıl kabul ediyor? Kabul eden veya etmeyen, bunların hepsini önümüzdeki sohbetlerde Allah kısmet ederse sizlerle paylaşacağım. Ama bilin ki birçok konular çok yanlış anlaşılmış. Geçen gün bir arkadaşıma bir vazo almak için gittim. Üstünde tanıtım olarak nafile yazıyor. Dedim, sordum nedir bu nafile? Yani önemsiz, fuzuli falan dediler. Nafile kelimesi önemsiz, fuzuli, boş yere anlamına kullanılıyor. Halbuki nafile kelimesinin orijinali nafi kelimesinden geliyor Arapçada. Yararlı, faydalı demek.
Nafile ibadet de boş, gereksiz, fuzuli değil, kişiye faydalı, yararlı ibadet demektir. Yani nafile yararlı demektir. Öyle de ama biz nasıl anlıyoruz? Gelelim hele haydan gelen huya gider. Hani adama lotaryadan para çıkmış, hemen konuşuyorlar, yakıştırıyorlar. Ne olacak, haydan gelen huya gider. Bir yerden elinden geçer gider o para. Halbuki ne söylemişler? Haydan gelen huya gider. Yani hay Allah'ın ismi, hu Allah'ın ismi. Yani Allah'tan gelen Allah'a gider demektir bu sözün manası. İşte böyle. Birçok konu var konuşacak. Birçok konular var vurgulayacağımız. İnsanın yapısı, neden ibadet gerektiği, namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, Allah'a iman nedir, nasıl olur, İslam nedir, kimler haniftir, Allah Resulüne peygamber niye denmez, Resul niçin peygamber değildir? Allah ismiyle işaret edilen bir Tanrı değildir. Ona Tanrı denilemez. Çünkü Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur. Niye? Dinde mevlid var mı? Kandiller var mı? Kandil denen şey nedir? Yaşanmış olan bazı güzel, mübarek geceler belli kişiler tarafından yaşanmış ve insanlarca değerlendirilmesi gereken o gecelerin hakikati acaba nedir? Enel hak diyenler, haktan gayrı varlık yok diyenler, sonra da içki kadehini elinden düşürmeyenler, bunlar da bizim konularımız arasında belki girecek. Hatta garsona ıstakozu kaynar suya atıp pişirmesini tavsiye ederken Müslümanların kurban kesmesini eleştirip bu çağda kurban mı kesilir, insanlara et dağıtılacakmış diye konuşurken önündeki bonfileye bir bıçak daha atanlardan da söz ederiz belki. Ayrıca Kur'an bu devirde ezberlenir mi? Bilgisayarlar var, kitaplar var, her şey elimizde diyenlere belki soracağız. Diyeceğiz ki, mezara yanınızda bilgisayarla mı gireceğiniz? Bilgisayar sizin yanınızda olacak ve o bilgisayarınızda Kur'an olacak. Ondan mı istifade edeceksiniz? Neyse, İnşallah sizlerle böyle birkaç konuları konuşacağız. Sizlere bu konulardaki düşüncelerimizi aktaracağız. Ondan sonra yorum size ait. Bizim konumuza siyaset girmez, siyasiler girmez. Bizim konumuza para girmez. Bizim bütün bu sizlerle yapacağımız konuşmalarda anlatacağımız her şey www.ahmethulusidat.org adresinde okunabilir. Bütün yazılarımızın ve yayınlarımızın telif hakkı yoktur. Kimseden hiçbir talebimiz yoktur. Herkesle karşılıksız olarak bunlar paylaşımdadır. Dolayısıyla burada anlattıklarımızdan eksik kalanları internetteki web sayfasına girip orada kendiniz detaylarıyla okuyabilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. En güzel günler Allah sizde açığa çıkarılmış olsun. Hoşça kalın.